Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım ki hepiniz çok iyisinizdir. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Zaten çoktan başlığa karar vermişimdir artık siz bunu izliyor olduğunuzda. Başlık ne diyorsa o diyormuşum. Şöyle bir video olacak. Niyetim o yönde. Zaten çok az kişi izleyecektir eminim ki. Bir yandan ben bir ajanda kaplayacağım sizinle birlikte. Diğer yandan da şu destemizi kanalda tanıtmıştım, hatırlarsanız, izleyenler varsa. O destemizden bazı kartlar alacağız. Biraz böyle tarot journaling gibi düşünebilirsiniz. Tarotla biraz iç muhakeme yapacağız. Ya da bilmiyorsanız en azından nasıl yapılabilir bunu göstermeye, biraz bunu anlatmaya çalışacağım size. Haliyle hem aslında kart bize ne anlatıyor, böyle bir kart geldiğinde bu tarz bir soruya biz bunu nasıl yorumlayabiliriz, kendimize ne gibi sorular sorabiliriz, hem o kartın anlamı nedir, biraz hani küçük belki püf noktaları sizin de böyle kartlarını öğrenmenizi, anlamanızı sağlayacak. Diğer yandan da biraz böyle muhasebe yapacağız. Dediğim gibi. Bilhassa burada hani şeye çok niyetlendim aslında. Hani ajanda olduğu için biliyorum geç bir video. Ocak ayının sonuna kalan bir video gibi oldu. Fakat neden olmasındı? Neden olmasındı? Bu ajanda da nedir derseniz, bunu son annemlerin yanına gittiğimde onlar vermişti bana. Bunu onlara tabii onlar böyle çok taşındıkları için geçtiğimiz sene içerisinde emlakçıları vermiş. Üstünde böyle kabartmalı böyle şey, hani şu desenden bir şeyler vardı. Ben onu kestim. Aferin bana, mahvettim defteri. Ama olsun, hiçbir şey için geç değil. O yüzden ben de ne yapacağım? Elimde böyle çok fazla renkli A4'üm var benim. Onları kullanarak kaplamaya çalışacağım. Yani defterde kaplamayalı çok sene oldu. Açık konuşmak gerekirse çok sene oldu. Nasıl olacak bilmiyorum. El işlerinde hiç maharetli bir insan değilimdir. Elimle gerçekten yani güzel yapabildiğim bence iki şey var. Biri yemek. Gerçekten güzel yemek yaparım. İkincisi de açılım hazırlamak. Doğru kartları seçebilmek. Ama onu elimle mi yapıyorum yoksa kalbimle, hissimle mi yapıyorum? Bu da başka bir konu. Neyse. Şaka bir yana hiç becerikli bir insan değilim. O yüzden burada böyle wow şeyler görmeyeceksiniz. Biraz dediğim gibi sohbet, muhabbet gibi düşünebilirsiniz. Biraz böyle minik belki küçük dertleşmeler olabilir. Sonrasında da diyorum ki ben yani biraz yeni yıla bu kitapla girdim. Bunun içinden belki size birkaç satır bir yer okurum eğer temas ederse. Güzel bir kitap. Koreli bir yazarın kitabı. Bu arada çok Türkiye'de de popüler, dünyada da popüler. Bunu ama böyle şey gibi okuyorum. Normal hani okumalarımın dışında. Hani yakından işte tanıyan arkadaşlarım ya da danışanlarım biliyorlar, biz eşimle hani çok okuyan bir aileyiz. Bu daha böyle arkadaşlar, hani kendinizi iyi hissetmek istediğinizde basit böyle birkaç deneme okuyabileceğiniz. Benim okurken açıkçası da biraz şöyle yapayım. Dertleştiğim bir yazar. Böyle hani kendimi dediğim gibi iyi hissetmek istediğimde, dertleşmek istediğimde, üzerine bir şeyler karalamak istediğimde başvuruyorum. Hani normal okumalarımın haricinde, öyle söyleyeyim. Böyle güzel de bir kapağı var. Ben beğendim yani. Biraz da hayatımda sadeleşmeye çalıştığım bir dönem. Şimdi biraz ondan da bahsedeceğim zaten. O yüzden bana temas etti ama dediğim gibi yani bir deneme kitabı gibi düşünebilirsiniz. İyi hissetmek üzerine zor zamanlarda. Şimdi öncelikle bir de kendime böyle bir kakaolu süt hazırladım. Ağır spor yapıyorum bu ara. Bedenim magnezyum çekiyor, yani doymuyor magnezyuma. Magnezyum ayrıca aldığım halde.
Şimdi dediğim gibi ajandamız bu. Ben buna başladım bu arada tabii ki. Yazıyorum ama böyle şey gibi düşünmeyin. Birebir böyle motomot ajandalar gibi de kullanmıyorum açıkçası. Biraz yine aslında o iç muhasebe ve muhakeme yapmak üzere kullanıyorum diyebiliriz. Yeri geliyor o gün yazamıyorum. Geriden geliyorum işte 4-5 günü belki bir anda yazıyorum. Hem hafızamı da canlı tutmamı sağlıyor. Hem de ben çok uzun süre yazmaya bir şekilde ara vermiştim. Tekrar o yazmanın bana ne kadar iyi geldiğini hatırladım. İyi geldi. Bu yüzden de kullanmak istiyorum. İçi böyle, yazdığım yerler görünmesin. Şöyle sayfaları basit gayet. Herhangi bir tarih yok, bir şey yok. Kendim hani dolduruyorum tamamen. Bunu dedim ki böyle mavi bir A4 ile kaplayayım. O esnada da dediğim gibi bazı sorular yöneltelim bakalım kendimize. Bu kitapçığımız. Bu yine çok sevdiğim bir arkadaşımın hediyesi. İzliyorsa çok teşekkür ederim tekrar. Pandaları çok severim. Yeri bende ayrıdır. Hadi bakalım. Bu videoyu izleyen arkadaşlarla geride bıraktığımız 2025 yılına dair şu anda kendimize yöneltmemiz gereken soru nedir? 2025 ile ilgili kendimize neyi sormalıyız? Ters tutmuşum desteği. Kılıç beşlisi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Her zaman haklı olamazsın diyor. Her zaman haklı olamazsın. Peki. Şöyle alalım bakalım. Şuraya ben hemen bir ayar çekeyim. Başlayalım konuşmaya. Kupayı bilerek mavi seçmemiştim. Elime attım dolaba ve denk gelmiştim. Mavi, mavi, mavi gibi oldu. Bu da mavi. Güzel. Mavi güzeldir. Maviyi severiz. Şimdi önce şuradan başlayalım arkadaşlar. Kart hakkında birazcık konuşalım. Kartımız dediğim gibi kupa beşlisi. Kupa beşlisi diyorum. Kılıç beşlisi. Zihnim çok yorgun. Gecenin bir yarısı çekiyorum da bu videoyu. Başka vaktim yok çünkü. Bir ormanda köpeğini gezdirirken kaşlarını çatmış bir hanımefendi, bir kız görüyoruz. Arkasında da farklı yollara giden başka iki arkadaş var. Yani arkadaşı olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü herkes çok sinirli. Dikkat edin, herkes çok sinirli. Üçü de farklı yollara gidiyor. Şimdi Kılıç Beşlisi geldiğinde bize zaten hayatımızdaki çatışma konularından bahseder. Ne gibi çatışmalar? Mesela bazen öyle şeyler olur ki belki çok sevdiğin bir insanla hani tartışırsın, çatışırsın, birbirine girersin. Bazen de gerçekten sevmediğin insanlarla girebilirsin. Tabii ki bu sana kalmış. Hayat ne olacağı, ne getireceği her zaman belli olmuyor maalesef. Ama kart geldiğinde bize şunu sorgulatır. Gerçekten bir kazanan var mı ortada? Gerçekten de bu yaşanan durum, bu yaşanan münakaşa, tartışma, çatışma her neyse. Sahiden de bir kazananı var mı? Yani dikkat edin, herkes başka başka yollara gidiyor ve kimse mutlu değil aslında. Kimse huzurlu değil, kimse mutlu değil. Zaten aslında hala böyle rövanşının alınabileceği, henüz dediğim gibi kimin kaybettiğinin, kimin kazandığının aslında tam da belli olmadığı bir mücadeledir Kılıç Beşlisi. Konuşamıyorum, özür dilerim. Yani sabah dersteydim, ders anlattım. Sonra geldim, video çektim. Sonra spora gittim. Geldim, yemek yaptım. Mutfağı topladım. Şimdi tekrar video çekiyorum. Hala kusura bakmayın, biraz dediğim gibi zihnim yorgun arkadaşlar, ama başka vaktim yok, ona da geleceğim zaten o konuya da. Haliyle Kılıç Beşlisi geldiğinde dediğim gibi bize şunu sorgulatır arkadaşlar. Tamam, sen çatıştın ve belki bu arada o çatışmayı, o tartışmayı da sen kazandın. Tamam, eyvallah. Ama
Ya değdi mi? Orada yaşadığın o sıkıntıya, orada yaşadığın o gerilme gerçekten değdi mi? Göründü mü? Göründü mü içe? Görünmesin içe. Görünmesin. Benim kendi düşüncelerim onlar. Minik isyanlarım. Haliyle dediğim gibi kılıç beşlisi geldiğinde, özellikle de biz burada 2025 için kendimize bunu sormalıydık ya. O halde şunu sorabiliriz. Ben 2025'te evet kimlerle çatıştım? Kimlere neyi ispat etmeye çalıştım? İspat edebildim mi? Ama ettiğime de değdi mi gerçekten? Yoksa herkesin kırıldığı, yok yere insanlarla birbirimizi zorladığımız anlamsız tartışmalardan mı acaba bunlar ibaretti? Size beceriksiz olduğumu söylemiştim. Haliyle şuna bakabilirsiniz. 2025'te hangi konularda zorlandınız? Hangi konularda insanlarla çatıştınız? Hangi konularda insanlarla birbirinizi kırdınız? Çünkü kılıç beşlisinde bir şeyler karşılıklıdır. Siz de sertleşmişsinizdir. Siz de hani karşınızda birileri size şu şekilde geliyorken siz de sakin bir şekilde oturmamışsınızdır arkadaşlar. Haliyle acaba biz kimlere karşı, belki sırf bu arada haklı çıkmak pahasına da kendimizden de ödün verdik. Ödün vermek çünkü illaki şey anlamına gelmez arkadaşlar. Hani işte fedakarlıklar yapmak, kendimizi ezdirmek. Bazen senin karşındaki insan diyelim ki çok kötü bir insan. Belki sen iş yerinde işte mobbinge uğruyorsun. İşte ya da orada sevimsiz bir iş arkadaşın var. Ya da farklı bir alanda bir arkadaş, bir komşu, muhatap olduğun herhangi bir insan. Şöyle keseceğim, gülmeyin ya da gülün. Herhangi bir insan. Şimdi karşındaki çirkin. Ama ne oluyor? Onunla tartışırken, onunla çatışırken sen gerçekten kendin olarak mı yaptın o kavgayı, o çatışmayı? Yoksa onun seviyesine indin mi? Onun seviyesizliğine geldin mi mesela? Sen de orada çirkinleştin mi? İnsanın gerçekten yaşayabileceği en kötü şeylerden biri bence bu. Çünkü hepimiz zorlanıyoruz, hepimiz çok şey yaşıyoruz hayatta. Ama evet, kendi hakkımızı mutlaka aramanın gerekliliğiyle de birlikte karakterimizin de çirkinleşmesine izin vermemeliyiz. Eğer bir insan kötüyse, ahlaksızsa, karakteri çirkinse, beni de oraya çekiyorsa benimle tartışırken, ben onunla tartışırken gözüm o kadar dönüyor ve kendi o ahlaki kurallarımı unutuyorsam, ben de onun gibi çirkinleşiyorsam, ben de onun gibi sivriliyorsam, o zaman onun karşısında o tartışmayı kazansam bile ben bu hayatta gerçekten kazanmış sayılır mıyım? Yoksa o mu kazanmış sayılır? Hani bu benim aklıma şeyi getirdi şu an. Star Wars serisini bilmiyorum. İzlediniz mi? Yani dünyanın en meşhur serilerinden biri. İzlemediyseniz de gidin izleyin. Çok güzel bir seri. Bilim kurgu serisi. Hani ben sevdiğim için bilmiyorum, bana güzel geliyor. Yamuk yumuk oldu ama neyse. Başak burçları kızmayın yani. Hayat mükemmel bir yer değil. Her şey mükemmel ve nizami olamaz. Öyle bir şey yok. Ne diyordum? Orada spoiler olacak ama yani 40 yıllık filmden de spoiler. Bilemedim. Bilemedim arkadaşlar. 40 yıllık film yani. Ya neyse, günün sonunda şu. Birisi başka birisine diyeyim, bir karaktere diyor ki hadi beni öldür, beni öldür deyip duruyor. Ve o kişi çok haklı eğer o bunu söyleyen adamı öldürürse. Çok haklı, tamam mı? Yani ailesini almış elinden falan, öyle düşünün.
Onu öldürürse çok haklı. Ama o karşısındaki kötü adamın istediği de zaten o kişinin onu öldürmesi, kendisini öldürmesi. Çünkü onu öldürse de o kazanacak yine. Çünkü karşısındaki kötü tarafa geçmiş olacak. Anlıyor musunuz? Kendi o ahlaki kuralları, etik kuralları, bunların hepsini çiğnemiş olacak. Haliyle aslında kötü adam ölse bile kazanacak böyle olduğunda. Bunun gibi düşünebilirsiniz yani. Çirkinleşmekten, kendimizden ödün vermekten kastettiğim şey bu. Kartın da kastettiği bu. Ve nerede biz kendimizi savunduk gerçekten? Mesela burada bir değnek yedilisi olsaydı kendimizi savunmamız gerekiyor. Ya da kendimizi işte yeterince savunabildik mi? Evet, bunu sorabilirdik. Ama burada gördüğümüz kılıç beşlisi. Acaba kendimizi savunurken biz de saldırma pozisyonuna geçtik mi? Çünkü dediğim gibi bu çok kolay kayabileceğimiz bir durum. İnsanız neticede, öfkelenebiliriz, sinirlenebiliriz. Bunların hepsi hayatın içinde olan şeyler. Hani boşuna denmiyor o dağ başında evliya olmak kolay diye. Sen 24 saatin 13-14 saatini sürekli insanlarla kontak halinde bu hayatın, trafiğin, karmaşanın, geçim sıkıntısının içinde geçirdiğinde öyle çok da evet kolay bir hayat yaşamıyorsun ve çok da kolay bir insan olamıyorsun. Kolay değil. Sözün anlattığı da bu zaten. Ama işte dediği gibi acaba 2025'te neyi sırf haklı çıkmak pahasına böyle çok zorlayıcı bir yere getirdik kendimiz için de. Kimlere hiç gerekmediği halde bir şeyleri ya da ispatlamaya çalıştık. Bakın bu da çok sinir bozucu bir konu ve çok üzücü bir konu. Bazen şu oluyor çünkü. Mesela ailenizden biri ya da çevrenizden biri zamanında size bir söz etmiş olsun. Evet, siz işte yetişirken öyle bir söz edildiyse bu tabii ki o yaşta bir çocuğa, özellikle işte genç yaşlarda bir çocuğa gerçekten silinmez yaralar açabiliyor, kapanmayan yaralar açabiliyor. Ama misal veriyorum, ben ne olursa olsun bu hayatta babama kendimi ispatlayacağım. Ben anneme işte bana o zamanlar ettiği o sözü var ya, o işte öyle bir yapacağım ki annem diyecek ki işte ben yanılmışım. Bununla yaşanmaz arkadaşlar. Bununla yaşanmaz. Yani birilerine hayatı kendimizi ispat etmeye çalışırken eğer geçirirsek hayatımızı, o zaman yani inanın hem karşınızdaki aslında ikna olmuyor. O yani gerçekten kazananın olmadığı bir mücadele. Tam bir kılıç beşlisi. Kazanamazsınız. Bakın yapın. O şeyi yapın isterseniz, tamam mı? Diyelim ki anneniz, babanız ya da işte bir akrabanız size dedi ki siz büyürken sen var ya asla okuyup iyi yerlere gelemezsin. Siz de okudunuz, çalıştınız, çabaladınız bütün imkansızlıklara rağmen ve sizin için o iyi yerden kasıt her neyse oraya da geldiniz. Geçtiniz karşısına, dediniz ki bak sen bunu yapamazsın dedim. Hiçbir faydası olmuyor biliyor musunuz? Muhatabınızda o kadar etkisi olmuyor ki. Aksine siz ona o şey hakkını veriyorsunuz ya, senin sözlerinin benim üstümde etkisi var. Ben seni kale aldım. Bak ben sana kendimi ispatlamak için yarıştım. Şöyle size bakıyor. Sizin bu hayatta yapmadığınız başka bir şey buluyor. Diyor ki şunu yapmadığında ne olacak? O yüzden bu kazananın olmadığı bir mücadeleye dönüşüyor. Haliyle böyle işte o çocukluk travması mı dersiniz artık, ne dersiniz? Öyle anneye, babaya, işte falanca akrabaya işte kendimi ispatlayayım, sırf onları ispatlamak için onu yaptım, bunu yaptım. Olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Olmuyor. İstediğiniz kadar yapın. Tek hırpalanan siz oluyorsunuz ve dediğim gibi o karşınızdaki insanda hiçbir şey uyandırmıyor ya. Hiçbir şey uyandırmıyor. Ve siz kendinizi paraladığınızla kalıyorsunuz. O yüzden bir şey yapmak istiyorsanız kendiniz için yapın. Bir başkasına o şeyi ispat etmek için değil. Öyle olduğunda çünkü siz de mutsuz oluyorsunuz.
Bırakın, ne yapıyorsanız tamam, yapamazsın dediler ama sen o şeyi yapmayı çok mu istiyorsun? Ya kendin için yap. Ona ispatlamak için yapma, bırak. O yine memnun olmayacak ki bu arada. Diyelim ki işte bir ona ihtiyacın var, bir takdir ihtiyacın var. İstiyorsun ki annen, baban seni bir şekilde takdir etsin. Ya dünyaları seriyorsun önüne. Yine takdir etmiyor, yine onaylamıyor. Çok gördük bunların örneklerini. Haliyle dediğim gibi kimseyi bu anlamda memnun etme hırsıyla, kendinizi ispat etme hırsıyla memnun edemezsiniz. Zaten etmemelisiniz. Kendi hakkınıza girersiniz. Yani gerçekten kendi hakkınıza girersiniz. İnsanın kendinden razı olabilmesi o kadar önemli ki. İnsan kendinden razı olmadığında gözündeki ışık sönüyor. Neşeni kaybediyorsun. Sağlığını kaybediyorsun. Ve hani dua ederken hep Allah'ım benden razı ol derken insanın gerçekten kendine şunu da sorması gerekiyor. Ben kendimden razı mıyım? Ben kendimden gerçekten razı mıyım? Ben hani gerçekten Allah'ın bana verdiği bu ömrü, öyle ya da böyle bu dünyada biçtiği bu ömrü gerçekten hakkınca yaşayabiliyor muyum? Sizin hakkıncadan anladığınız her neyse, bu arada gidip büyük işler başarmak zorunda değilsiniz. Herkes mutlu olduğu hayatla devam edecek. Herkes aynı şeyleri yapmak zorunda değil. Haliyle 2025'e dair bir sorun bakalım kendinize. En çok kiminle çatıştınız 2025'te? En çok kime kendinizi ispat etmeye çalıştınız? Kime kendinizi ispat etmeye çalışırken o insana biraz dönüştüğünüzü de fark ettiniz aynı zamanda. Hangi çatışmaları belki yok yere uzattınız? Hangi çatışmalar bir daha karşınıza zaten gelebilir? Çünkü o kılıç beşlisiyle kapandıysa kapanmamıştır. O şey yine açılabilir. Yine devreye girebilir. Ay, bir de becerebilsem. Haliyle burada diyor ki mesele haklı olmak değil. Zaten her zaman haklı da olamazsın. Çünkü her zaman haklı olmaya çalışmak, her zaman kendini birilerine ispat etmeye çalışmak çok büyük bir yanılgı arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Her zaman %100 haklı olamayız. O da bir kibirdir. Oradan da çıkalım. Gerçekten. Yanılabiliriz, haksız olabiliriz. Gerçekten öyle olabilir. Ya da dediğim gibi öyle değilse bile ne önemi var ki? Gerçekten ne önemi var? Sen kendinden razı mısın? Günün sonunda önemli olan o. Haliyle bir bakın bakalım. Hangi çatışma, hangi mücadele gerçekten enerjinize değdi? Gerçekten o eforu sarf etmenize değdi. Bunu bir sorun bakalım. Peki 2025'in size neyi öğretmesi gerekiyordu? Aziz. Gelenek önemli ama her zaman her şey olmak zorunda değildir diyor. Bakın yine aslında 5-5 fark ediyor musunuz? Şimdi aziz bizim için arkadaşlar otoriteden bahseden bir kart. Tamam mı? Normalde siz burada işte papayı görürsünüz. Artık orada oturmuş bir düzen vardır çünkü. Şöyle yapalım. O bir otoritedir. Önünde de iki çırak diyeyim şu an hadi size. İki figür görürsünüz. Bir düzene tabidir. Orada bir öğreti vardır. Şimdi 5 düzendir, otoritedir, köklü, değişmeyen kurallardır aynı zamanda. Gelenektir. Çok sabit bir enerjidir. Burcu da boğadır. Sabit bir enerji. Ve burada da kılıç beşlisini görüyoruz. Bu da Kova burcu, kılıç beşlisi kova olarak geliyor. O da havanın sabiti zaten biliyorsunuz. Şimdi aslında çok zıt gibi görünse bile ikisi arasında bir selamlaşma var. İkisi de o 5 rakamıyla geliyor çünkü. Şöyle yapalım. Haliyle gelenek evet önemli olabilir ama her şey olmak zorunda değildir.
Şunu şöyle yapalım. İçeceğim bitmek üzere. Şunu tazeleyip geleyim. Geldim. Ama süt bitmiş evde bu sefer de. Kader kısmet. Ne yapalım? Şimdi Aziz'den bahsediyorduk arkadaşlar. Aziz dedim ya, gelenek, kökler, kuramlar, bazen böyle eğitim süreçleri, yüksek eğitim alanları olarak da görebilirsiniz mesela. Aslında dediğim gibi iki mesaj birbiriyle çok uyum içinde. Çünkü sanki şunu söylüyor. Bir yanda belki doğru olanı yapmak. Bakın yine bir merciğin, bakın burada öğrencileri görüyorsunuz, küçük böyle genç kızlar. Buradaki daha yaşı büyük olan kişiden sanki bir onay almaları gerekiyor. Onun onayına muhtaçlar. Hatta burada bu destede hani kadın olarak resmedilmiş. Belki gerçekten bu arada bir kadının onayını almak. Belki anneniz, anneanneniz, bir kadın patron, bir kadın öğretmen, birinin onayını almak. Bu onayın sizin için müthiş derecede önemli olması. Ama ya bilmiyorum, belki aldınız ama mutluluk mu getirmedi acaba? Acaba mutluluk mu getirmedi? Hani tamam, ben bu kişiyi mutlu ettim. Sağ olsun beni takdir etti, bana hayır dualarını etti belki. İşte ne bileyim, hakkım olan parayı verdi ya da işte hakkım olan konumu verdi. Ama ben mutlu olmadım. Ben böyle bir imaj aldım burada. Fakat siz ne sorabilirsiniz burada? Dediğim gibi, eğer böyle tarot journaling falan yapıyorsanız size yardımcı olabilir belki. Bu açılım diyecektim. Açılım, evet, bir taraftan bu video. Şunu sorabiliriz. 2025'te yani bu önceki sene sizin kendi doğrularınız nelerdi? Şu iki kartın ekseninde. Kim, ne, hangi kural, hangi kaide? Yani burada gelenek olarak görüyorsunuz da belki gerçekten gelenektir. O da olabilir. Hangi inanç kalıbı, hangi öğrenilmiş konu, size söylenen hangi şey, hangi ona ihtiyacı sizi aslında belki de kendiniz olmaktan uzaklaştırmıştır. Evet. Ya da belki kendi doğrunuzdan uzaklaştınız ve şey zannettiniz, ya ben buyum, ama bir baktınız ki hayır, siz o değilsiniz belki de. Ya da hangi kuralı hayatınıza acaba uygulamanız gerekiyordu? Takip edilmesi gereken yol neydi? Siz o yolu takip mi etmek istiyorsunuz? Yoksa o yolu bozmak mı istiyorsunuz? Başka bir, bakın, memnuniyetsizliğe rağmen. Yani 3 arkadaş burada fikir birliğine varamamış. Bakın burada da 3 kişi var. Burada da 3 kişi var. Bir de köpeğimiz var. Belki sizin de köpeğiniz olabilir. Evcil hayvanınız olabilir. Hani acaba ne? Acaba kim? Yine burada acaba haklı olmak pahasına, haklı olmak pahasına nereye tutunduk? Kök salmayı düşündüğümüz hangi alan mesela aslında hiç de bize mutluluk getirmedi. Belki köklenme de getirmedi. Bağının ucunu bulamıyorum da sinir oldum. Ne öğrendim? Gerçekten ne öğrendim? Hani sorumuz zaten size ne öğretmesi gerekiyordu, ama belki sizin de birilerine bir şeyler öğretmeniz gerekmiş olabilir. Ve bazen bir şey değil mi? Duruşunuzla da bir şey öğretirsiniz arkadaşlar. Sadece sessiz durarak. Çünkü hayatta bazen bazı haksızlıklara uğrayabilirsin. Ya da biri sana çok kötü bir şey söyler. Tabii burada karakterine göre tepki verirsin ve kimisi dediğim gibi
tepki veremez. Bazen de sadece karakterin yüzünden de olmayabilir bu. Ya konumun el vermeyebilir. Diyelim ki sen devlet memurusun. Belli bir hiyerarşiye tabisin. Ne diyebilirsin ki? Ya da devlet memuru olma, özelde çalış yine. Yani kazanacağın ekmek o belki de o üstündeki kişiye bağlı. Ne diyebilirsin ki? Ama bazen de diyebileceğin halde de susarsın. Ve belki işte diyorum ya, o sustuğunuz anlarda acaba birilerine bir şeyler mi öğretti? Kime ne öğrettiniz? Ya da siz mesela kimden ne öğrendiniz? Bunu sorabiliriz size. Kimden ne öğrendiniz? Sizin haksızlık ettiğiniz birisi oldu mu? Haksızlık edip de oradan bir ders öğrendiğiniz. Çünkü kalp kırmak, birini gücendirmek, bunlar çok kolay şeyler arkadaşlar. Ve sizin niyetiniz hiç öyle olmayabilir bile, ama bazen gayet de öyle olabilir. Yani sonuçta kimse, dediğim gibi, evliya değil, kimse mükemmel değil, kimse kusursuz değil. Biz de birilerinin hikayelerinde kötüyüz mutlaka. Öyle kusursuz insan diye bir şey yok. Olamazsın, mümkün değil. Haliyle acaba mesela biz kime nasıl bir haksızlık yaptık ve oradan ne öğrendik? Bunu da sormak gerekiyor bence. Ve burada şey diyor ya, gelenek önemli olabilir ama her şey değildir diye. O zaman sizin için her şey ne? O her şeyi kapsayan, o her şeyi karşılayan anlam ne mesela? Bazılarınız belki bu arada gerçekten bir yüksek eğitim sürecine geçmiş olabilirler bu kartla birlikte. Yani Aziz varken yüksek bir öğrenim alabilirsin. Bir yerde belki önemli bir kurumda çalışmaya başlamış olabilirsin. Mı yapıştırsam diye düşünüyorum da bir yandan. Aslında şurada böyle eşimle ikimizin çocukluk fotoğrafını şey yapmıştım yapay zekada. Bunu yapıştırsam videoyu kapattıktan sonra tabii ki. Nasıl olur? Güzel olabilir. Planım oydu biraz. Aynen, ben bunu yapıştırayım videodan sonra şey yapayım. Yapacak bir şey yok üzgünüm. Öyle yapayım. Tamam. Haliyle kendimize bunu sorabiliriz. Hangi alan bana gösterildi? Ben kime ne öğrettim ve kimden ne öğrendim 2025'te? Ben kural koyan kişi mi olmak istiyorum, yoksa o kuralları bakın yıkan, dağıtan, o kuralları bozan kişi mi olmak istiyorum? Ama ben burada en çok da dediğim gibi onay alma ihtiyacının çok yüksek olduğunu görüyorum. Ve belki kimseden değil, belki kendi o iç pusulanızdan, hepimizin bir ahlaki pusulası var ya da bize artık hani orada ne yön veriyorsa. Kimine belki vicdanı, kimine ahlakı, kimine inancı, kimine başka şeyler. Kimi sadece gururuyla hareket ediyor bu hayatta. Diyor ki gururum, ben gururumdan asla ödün vermem. Kimi vicdanıyla hareket ediyor. Diyor ki ben gece başımı yastığa koyduğumda rahat uyumalıyım. Kimsenin hakkına girmemeliyim. Herkesin dediğim gibi pusulası farklı. Halis acaba işte sizin pusulanız neydi? Çünkü bir şeyin onayına ihtiyaç duyulmuş. Ama işte o onay geldiğinde de bu sizi çok mutlu etmemiş olabilir. Yanımda bu arada kedim uyuyor. Bayılıyor ben böyle buraya geçince gelsin yanımda uyusun. Uyurken de böyle iç geçiriyor. Rüya görüyor. Böyle sesi gelmiş olabilir. Böyle bir durum arkadaşlar. Şimdi böyle dursun. Bunu kapladık çoğunlukla. Yani benim için yeterli. Dediğim gibi ben öyle çok kusursuz bir şey aramıyorum. Şuraya da dediğim gibi eşimle kendimin o çocukluk yapay zeka ile böyle şey yaptığım, birbirimizi böyle sarıldık. Onu yapıştıracağım. Şimdi şuradan bir şey okuyalım. Sonra biraz da konuşalım. Ne okuyalım? Bu konu ya da mı geçse acaba?
Bu olabilir belki. Evet. Diyor ki, noktayı koyduğum dönemde hissettiğim duyguları da sıkı çalışmamın tatmin edici bir başarıyla ödüllendirilmediğini kabul etmek için nasıl mücadele ettiğimi de hatırlıyordum. Yıkılmamak için, olayları tiye alan yönümü kaybetmemek için her gün içimdeki tüm duyguları yeniden düzenlemeye çalışıyordum. Yine endişeli hissedebilirdim ve çabalarım beni geçindirmeye yine yetmeyebilirdi. Ama tüm bunlara rağmen yine de bunu yaşamak istiyordum. O kaygı dolu ama bir o kadar da dolu dolu geçen zamanlardaki gibi yaşamak istiyordum. Peki daha önce koyduğum noktayı ne yapacaktım? Tabii ki noktadan sonraki cümleyle devam edecektim. Hani ben de şöyle yazmışım. Cırmalamak deyince de biz. Rahatsız edici bir kelime. Cırmalamak çünkü, değil mi? Çok rahatsız edici. Gözünüzde o şey canlanıyor. Bir ses yankılanıyor. Rahatsız edici bir kelime ama bu duyguyu da başka türlü ifade edemezsin. Bu yüzden harika. 2025 yılı kayıtlara cırmalama yılı olarak geçti yazmışım. 2025 yılı öyleydi. Benim için de, eşim için de, çevremde gördüğüm herkes için de öyleydi açıkçası. Cırmaladık, cırmaladık. Bilerek cırmalama kelimesini kullanıyorum dediğim gibi. Tırmalama değil, cırmalama bu. Yani cırmaladık, gerçekten cırmaladık. Çünkü tırmalayamadık. Tırmaladığında bir şekilde tırnağından izi kalmalı orada. Bence kalmadı. Çünkü bir şeyler için uğraşıyorsun. Son aşamaya kadar geliyorsun ve olmuyor ya. O çok kötü bir duygu. O çok kötü bir duygu. 2025 böyle bir yıldı. Eşim için çok daha zordu. Onun çok fazla cırmaladığı bir yıldı. 2025 hatırlamak dahi istemiyor. Benim de listemde böyle nerede? 7. 8. sırada falan geliyor. Daha kötülerini yaşadığım için. 2025 için hani ben ağzımı çok açamıyorum, açık konuşmak gerekirse. Yani benim için de kolay değildi elbette. Çünkü şöyle düşünün, evli olduğunuzda siz bir şey yaşıyorsunuz ya, siz bir kendiniz, hayatınızın bir zorluğu var, onu yaşıyorsunuz. Bir de yanınızda kendinizden çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insan var. Hayatta en değer verdiğiniz insan. O da kötü şeyler yaşıyor. Ve siz bunu çarpı 2 olarak yaşamıyorsunuz. Çarpı 2000 olarak yaşıyorsunuz. O yüzden belki de çok zordu 2025 yılı. Çok fazla böyle taşınma konuları, maddi konular, manevi konular, sağlıkla ilgili konular, başarıyla ilgili konular, başarısızlıkla ilgili konular. Hali biraz öyle bir yılda. O yüzden öyle bir not düşmüşüm. Dediğim gibi tam yıl biterken zaten denk geldim. Yani yıl şöyle bitti. En son eşim korkunç bir sınavdan çıktı. Aralık ayında. Sınavdan bir gün sonra kitapçıya gittik. Neyse bakıyoruz falan, ben ona böyle işte teselli hediyesi kitap alıyorum, bunu gördüm. Aa dedim ne falan, ne enteresanmış dedim, kapağı falan da hayatımda hiç böyle kapağı da ne enteresanmış deyip, çok nadirdir yani bir kitabı aldım gerçekten. Sonra şöyle bir kimmiş ya dedim, böyle okumaya başladım, şurası zaten beni çekti. 30'larının başında yazar olmak istiyorum arzusuyla yazmaya başladı. İlk kitabını yayınlamadan önce tam zamanlı yazar hayatına adım attı ve bir yazar gibi yaşamaya başladı. Allah Allah dedim. Sonra içinden şöyle birkaç yer gördüm. Yalnız olmak, kendi başına kalmak, sakin bir hayat. Aa dedim, tamam biz seninle anlaşacağız. Ve dediğim gibi böyle dertleşir gibi kendime bunu aldım. Ve diğer kitaplarını da alacağım yazarın. Bir romanı var, bir de böyle bir kitabı daha var. Bu da kitaplar üzerine. Onu da alacağım hani Allah kısmet ederse. Dediğim gibi belki işte acaba siz de bu sene belki Aziz, istediğiniz bir şeye kavuştunuz. Ama belki o istediğiniz şeye kavuştuğunuzda o istediğiniz şeyin bir anlamı yoktu. Evet. Diyor ya, her zaman haklı olamazsın. Gelenek önemli ama her şeyde değil. Hayat böyledir bazen. Bir şeyi çok istersin. O şey olduğunda zannedersin ki çok mutlu olacağım. O çok büyük bir yanılgı.
Ben bunu kaç yaşında anladım? Ben bunu arkadaşlar üniversite kazandıktan bir iki sene sonra anladım. Çünkü ben lisedeyken şey zannediyordum. Yani hayalimdeki bölümü kazanırsam, bakın hayalimdeki üniversite değil, hayalimdeki bölümü. Hayalimdeki bölümü bir şekilde İstanbul'un içerisinde kazanırsam, çünkü şehir dışına beni ailem asla göndermezdi. Ben artık çok mutlu bir olacağım. Mutlu bir insan olacağım. 17-18 yaşında sen bunu zannediyorsun. Böylesin. Ne zaman ki üniversite hazırlık bitti, üniversite birinci sınıf bitti. Aa dedim ve zaten yani benim tarotla tanışma yolculuğum da işte 2016-17, ikinci, üçüncü sınıfım üniversitenin oralara denk geliyor. Benim çünkü gerçekten böyle karşılaşmalı bir tanışma gibi oldu tarotla tanışma sürecim. Yani pandemiden çok çok önce. Siz kanalı belki pandemide görmüş olabilirsiniz ama yani mazisi çok daha önce. Haliyle o yaşlarda idrak etmiştim. İstediğim bir şey olabilir ama sen hiçbir zaman çok böyle aşırı mutlu olacağım yanılgısına kapılmamalısın. Hali buradaki mesele de o. Sen onu zannediyor olabilirsin. Hak ettiğin şeyi alabilirsin, almayabilirsin. Ama buna rağmen yaşayacaksın. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen işte hani arkadaşlarımdan duyuyordum. İşte bir atanayım, daha ben hiç mutsuz olmam. Ya olacaksın. Olacaksın, beklentini yükseltme, olacaksın. Yok yok olmam. Atandı arkadaşım yine mutsuz oldu. Çünkü hayat böyle bir şey. Sonsuza dek mutlu olamazsın. Sonsuza dek mutsuz da olamazsın. Her şey insanlar için. Hep diyorum ya, ben bu da geçer Yahu'nun gerçek anlamdaki idrakini son yani 4-5 senedir anladım ve yaşıyorum. Lisedeyken yine hani bunu öğrendiğimde çok hatta ne anlatmak istiyor demiştim. Ama geçiyor. Her şey geçiyor. Mutlu musun? O da geçecek. Üzgün müsün? O da geçecek. Her şey geçecek. Sen de geçeceksin bu dünyadan. Senden öncekiler de geçti. Haliyle geçecek yani. 30 yaşında tarih mezunu bir insan olarak bunu söylüyorum. Geçecek arkadaşlar. Her şey geçecek. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor. Hayatı anlamlı kılan da bu zaten. O yüzden hani işte şu da değil. İnsan yine mesela 20'lerinizin başında diyorsunuz ki ya işte bir işte sevgilim olsun, her şey çok güzel olacak. Bir daha asla işte mutsuz olmayacağım. Faturalarını ödemeye çalıştığında göreceksin mutsuzluğun ne anlama geldiğini. Kiranı denkleştirmeye çalıştığında, istediğin çok temel bir ihtiyacı alamadığında, o zaman da mutsuz olacaksın. O zaman da mutsuz olacaksın. Olacaksın, yapacak bir şey yok. Ya da çok neşeli uyandığın bir gün saçma sapan bir insanla karşılaşacaksın yolda. Hiç beklemediğin bir şey diyecek, hiç beklemediğin bir hareket yapacak. Otobüste biri canını sıkacak. Yine mutsuz olacaksın, gerileceksin. Haliyle duygular gelir, geçer. Onlar misafirdir. Sen misafir olduklarını bileceksin. O yüzden hani işte bir sevgilim olsun, çok mutlu olacağım. Ya da işte ben çok mutsuzum, bunu da çok duyuyorum, çok üzülüyorum. İşte çok mutsuzum, çok mutsuzum. İşte bir evleneyim. Mutsuzken evlenirseniz daha da mutsuz olursunuz arkadaşlar. Ya da işte hmm, ne verilebilir buna örnek düşünüyorum. Çok var aslında gerçekten. Benim şimdi kıyamam, benim kardeşim de aynı şeyi düşünüyor. İşte 20 yaşında bir çalışsa bütün dertlerinin çözüleceğini düşünüyor. Hayır, çözülmeyecek. Çözülmeyecek. Dertlerine rağmen yaşamayı öğreneceksin. Hayat böyle bir yer. İnişli çıkışlı, yapacak bir şey yok. Gerçekten yapacak bir şey yok. O yüzden o çok istediğimiz şey bir gün çok değersizleşebilir. Çok anlamsızlaşabilir. Her şey böyle. Her şeyden insan hevesini alabilir. Böyle de bir durum var. Kıymet bilip bilmemek değil bahsettiğim konu. Hayır, o değil arkadaşlar. O değil. Ama çok istediğin bir şey. Diyelim ki bir iş var. Çok istiyorsun. Kazandın. O kadar emek verdin. Kazandın. Artık o işin içindesin. 5 yıl geçti. Neler yaşadın o iş yerinde? Mobbing gördün. Canından bezdirdiler. Aldığın para verdiğin emeğe değmiyor. Artık sevebilir misin o işi? Sevemezsin. Haliyle her şey gelip geçici. Mutluluğunuzu tek bir şeye endekslemeyin. Gerçekten endekslemeyin.
Sağlıklı olduğunuz her an ki bence bilmiyorum hayatta gerçekten önemli şeylerin başında geliyor. O olmadı mı hiçbir şeyin gerçekten anlamı kalmıyor. Sağlık. Gerçekten sağlık. Geri kalan her şeyi bir şekilde Allah ömür verdikçe yoluna girer diye düşünüyorum. Hala dediğim gibi ben 2025 bence cırmalama yılıydı. Sizler için de öyle olmuş belli yani. 5 çünkü çatışmanın da sayısı, rakamı. Biz hani dediğim gibi Aziz'de bunu artık kurulu bir otorite olarak görüyoruz. Evet. Aziz böyle geliyor. Çok domine ediyor. Fakat Kılıç Beşlisi'nde ya da takımların diğer beşli kartlarında tılsım beşlisi maddi bir eksiklik var. Değnek beşlisi yine orada bir rekabet var. Yine bir çatışma var. Takım olmaları gerektiği halde olamayan, kendi sesini bile duyamayan insanlar var. Ya da geliyorsun kuva beşlisi, o pişmanlıklar, üzüntüler, duyguların yarım kalmışlığı var. 5 haliyle aslında bir çatışma yani düzeni sınıyor orada ki belli ki 2025 evet sizin de sınandığınız bir yıl olmuş. Ama önemli olan gerçekten o sınanmadaki diğer nüansları da yakalayabilmek. Böyle. Çok da uzatmayayım. 45 dakika olmuş yine. Çok konuşmuşum. Ay, başka şeyler konuşmayı da düşünüyordum ama biraz kartların getirdiği yere de konuşmaya çalıştım. O yüzden böyle oldu. Dilerseniz özellikle bu tarot journaling kısmına farklı şekilde yine devam edebiliriz. İşte bugün mesela bir ajanda kaplarken bir yandan konuştum. Şey de çok olmaz. Düşünün şöyle bulaşık yıkarken, şöyle yaparken hayatın içinde tarot neden olmasın. Belki böyle ben de böyle çok fazla işte boyama kitabı vesaire var, hatta burada da var. Belki böyle boyama yaparken konuşurum, anlatırım. İsterseniz lütfen yorumlara yazın ki bileyim, görmek ister misiniz? Ben de ona göre böyle içerikler üretmeye çalışabilirim. Kartları bu şekilde öğrenirseniz anlamlarını daha zaten kalıcı olarak öğrenirsiniz. Kendi kendinize de bu şekilde sorular sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Umarım ki 2026 sağlıklı, güzel, huzurlu, bol, bereketli bir yıl olsun. Hoşça kalın.